Para niye gelemiyor bize? Parayla ilgili aramız neden kötü? Ve bunu iyileştirmek için ne yapmalıyız? Hangi hataları yapıyoruz? Nerelerde neyi düzeltmemiz gerekiyor? Böyle bunların üzerinden tane tane maddelerek de geçeceğim. Hı hı. Ki böylelikle, eğer bu dünya boyutunda yaşıyorsak, parayla aramızın düzelmesi gerekiyor. Şimdi tabii ben bunları anlatırken size yine, NLP eğitmen kimliğimle anlatacağım. NLP ne demek? Bunu her yayının başında kısacık değiniyorum ki anlaşılsın. NLP demek duygu, düşünce sistemini yönetmek demek, zihni yönetmek demek. Bilinçaltı sisteminin farkında olmak ve bizi yöneten o %90 dediğimiz bilinçaltı süreçlerimizi anlamak ve parayla ilgili, bollukla ilgili bilinçaltı süreçlerimizi iyileştirmek, tamir etmek var ve bununla da ilgili yayının böyle sonlarına doğru güzel bir, bilgi, aktaracağım, bir kolaylık, duyurusu yapacağım. Ama önce bir şöyle yayına, girelim. Açıkçası ben geçmişte para ve para konusuyla çalışma yapan arkadaşlarımı, çok eleştirdim. "Ya, para için çalışma mı yapılır? Yani parayı mı konuşacağız? Başka işiniz mi yok sizin?" diye çok konuşmuş birisiyim. Ve hatta bununla da ilgili yine bir, çalışmam var kendimle ilgili, parayla ilgili sorunun iyileşmesi aşamasında. O deneyimimden de bahsedeceğim. Ama bu realitede, parayı, çözmek durumundayız. Aslında çok da kolay bir formülü var onun. Ama önce, parayı 2 alandan inceleyelim. Bir, düşük frekanslı bir boyuttan parayı elde etmek. Şimdi bakın, bu tanımlara dikkat edin. Şeytan detayda gizlidir. Küçücük bir kelime idrak etmenize yardımcı olur. Bakın, diyorum ki burada, düşük frekanstan parayı elde etmek. Bakın, parayı elde etmek için burada çabalamak vardır, yorulmak vardır, onun peşinden koşmak vardır. Eğer düşük frekanstaysanız. Bir de paraya yüksek frekanstan kendimize çekeriz. Yani birinde bu tanımı arkadaşlarım mutlaka duymuşlardır. Para mıknatısı olmak diye bir terim var son dönemlerde duymuşlardır. O ne anlama geliyor? Ona da bakacağız. Birincisi paranın peşinden koşmak, onu çekmek, onu elde etmeye çalışmak. İkincisi de yüksek frekansta. Kendinizi frekans olarak öyle bir frekansa getiriyorsunuz ki para size kendiliğinden geliyor. Siz onu çekmiş oluyorsunuz. Şimdi, herkes paraya sahip olabilir. Şimdi birçok etrafınızda hepinizin tanıdığı, parası çok olan insanlar var. Bir onları şöyle şimdi gözünüzden geçirin. Önünden böyle bir düşünün. Eğer bu kişiler düşük frekanstan parayı elde ettilerse para onlar için birinci önceliktir. Parayı çok önemserler. Bir şey yapılacağı zaman hemen parasını düşünürler. Ve siz eğer o parayla olan diyaloğunuz içinizde geçmişe ait bir değersizlik hissi, bir yetersizlik, hatta içinizde bir utanç duygusu varsa, bakın bunlar hepsi düşük frekanslı duygulardır. Bir böyle öfke duygusu, özellikle hırs. Şu dönemde paraya sahip olan insanların %95'inin üzeri bir hırs. Yani geçmişte olan, yaşamış oldukları bir durumu iyileştirmek veya içlerindeki bir değersizliği, yetersizliği, kapatmak için hırslanarak, paranın peşinden koşarak, yani düşük frekanstan parayı elde etme hali var. Mesela bununla ilgili hemen küçük bir örnek yapalım. Diyelim ki siz geçmişte, şimdi, programın, içerisinde bilinçaltı sisteminden bahsedeceğim. Şimdi birazcık bağlantı kuralım orayla ilgili.
Birisi var, iş yerinde çok hırslı, çok çalışıyor. İşkolik dediğimiz insanlar var. Şimdi bu kişilere baktığımızda onları bu güdüye iten, yani bu motivasyonu sağlayan duygunun içeride hırs olduğunu görüyoruz. Ve biraz böyle geriye onun bilinçaltı sistemlerine gittiğinizde bir örnek olsun hemen. İşte, ilkokul döneminde sınıfta tahtaya kaldırılmış. Hoca bir soru sormuş ona. Orada bilememiş, rezil olmuş, mahcup olmuş. Bakın bir utanç duygusu var ve ondan sonra bilinçaltı sistemi tekrar o utanç duygusunu yaşamamak için kendini öyle bir motive ediyor ki, öyle bir hale gelmeliyim ki insanlara kendimi göstermeliyim. Ne kadar iyi olduğumu göstermeliyim. Veya geçmişte zorluk yaşamış maddi anlamda. Parası içerisinde yetişilmiş. Ne oldu diyor? Ben bir daha o gerideki günlere dönmemeliyim. Bir daha öyle olmamalıyım. Bakın bir korku var. İçeride bir değersizlik var ve o onda otomatik olarak hırs dediğimiz alanı tetikliyor ve kişi hırslanarak paranın peşinden koşmaya başlıyor ve bu çok çabalama, zorlama, hatta bu beraberinde öyle şeyler getiriyor ki parayı her şeyin önüne koyuyoruz. Hatta yolsuzluk yapabiliyoruz, yalan söyleyebiliyoruz, bile bile hile yapabiliyoruz. Bunun gibi yöntemlerle parayı elde etmek. Bu düşük frekanslı bir sistem. Eğer böyle bir yapıda olursanız, evet hem çok yorulursunuz hem birazcık da hayatın tadını, keyfini kaçırarak bunu elde edersiniz. Tabii burada bazıları şunu söyleyecektir. Hani kader gayrete aşıktır. Elbette bir gayret olacak. Ama biz bunun asgari oranını değil de e, o süreci kaçırırsak bu başka bir boyuta giriyor. Ama eğer siz kendinizi yüksek bir frekansa programlarsanız, şu anda asıl ilgili olduğumuz bölüm burası. Çünkü düşük frekanstan eğer parayı elde ederseniz onlar beraberinde başka sorunlar getiriyor. Mesela bu gibi kişiler cimri olurlar. Kolay kolay paralarını harcayamazlar. Çünkü zor elde etmişlerdir. Kolay rahatlarına, konforlarına değil, hemen bir şey yapacakları zaman bu kaç para? İşte buna bu para verilir mi? Gidip bir yerde rahat rahat bir kahve bile içemezler. Bakın parası var ama bolluk bilinci yok. Orada hala kıtlık bilinci ve Evet. bir korku var. Evet. Yani, bu titreşiminizin farkında olun ve daha sonra ne olur biliyor musunuz? Bu gibi kişilerde para biriktirme, parayı istifleme vardır ve bir enerjinin, bir barajın önüne, su akan bir barajın önüne getirip bir set yaptığınızı düşünün. Orada o akışı durdurursunuz. Orada birikir, evet, ama durağanlaşır. Hâlbuki, eee, enerji sistemini, para da bir enerji olduğu için bir akış gibi düşünmek gerekir. Akacak, gidecek, yerine yenisi gelecek. Akacak, gidecek, yerine yenisi gelecek. Tıpkı nefes gibi. Nasıl biz nefesi aldığımız zaman, ay yarına yetecek nefesim olur mu? Nefesimi biraz depolayayım, tutayım, ya da nefes almak için böyle zorluyor muyuz kendimizi? Hayır. Bedenin bakın doğal sistem bir akışı var. Veriyoruz, alıyoruz. İhtiyacımız olanı kadar alıyoruz, ihtiyacımız olmayanını veriyoruz. Aslında bolluk dediğimiz kavram tam da böyle bir akıştır. Paranın da böyle bir harekette olması gerekir hayatlarımızda. Ama biz onu zor kazandığımız için elimizden böyle kolay çıkaramıyoruz. Diğer boyut yüksek frekansta parayı kendinize çekmek. Burada paranın peşinden koşmuyorsunuz. Para için bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendi frekansımızı değiştiriyoruz. Peki bu nasıl bir şey? Bunun ilk prensibi teslimiyet. Yani siz eğer içinde bulunduğunuz bu ilahi sistemi, tabii bunun için o ilahi sistemi önce bir tanımak, anlamak gerekir. Ona teslim olmamız gerekiyor. Bir ağacın yaprağının
yaprak ağaç dalında durduğu gibi. O kadar teslimiyette olabildiğiniz zaman. Bu beraberinde güven duygusuyla. Aslında önce güven gelmesi gerekir ki teslim olabilelim. Ve siz oradaki akışa, o Yaradan'ın size kurtları, kuşları dahi aç bırakmayan Yaradan'ın size de o nasibini, o kısmetini vereceğine olan inancınız ve güvenciniz. Yani üst frekanslar bakın bunlar frekansların titreşimleri var. 200 frekans cesaret frekansıdır. Onun altındakiler, 200'ün altındakiler hep düşük frekanstır. Korku, suçluluk, işte yetersizlik, değersizlik gibi. Ama siz kendinizi teslimiyete ve güvene, içinde bulunduğunuz bu sisteme olan güveninizi geliştirirseniz işte o zaman yüksek frekanslı bir alana girmiş oluyorsunuz. Ve orada akışa güvenmek başlıyor. Diyor ki bilmiyorum nasıl olacağını bilmiyorum ama benim işlerim yolunda gider diyor. Bakın ne dedik programın başında? Duygu ve düşünceleri yönetmek dedik. Zihin yönetimi dedik. Şimdi eğer ben kendimi, zihnimi bu inanca, bu sisteme getirebilirsem yaradan nasıl olsun bilmiyorum ama nasıl olur bilmiyorum ama benim işlerim yolunda gider. Bakın bazı Evet. insanlar vardır bu gibi duymuşuzdur. O kişilere o akış kendiliğinden gelmeye başlar. Ve neşe frekansı. Bakın neşeli insanlara para çok daha bol gelir. Çünkü para neşeyi sever, teslimiyeti, rahatı sever. Ama biz buralara bir türlü kendimizi geçiremiyoruz. Şimdi daha çok bu konunun içinde ne için geçiremiyoruz, neler oluyor burada? Onlara bakacağız ve birazdan yapacağımız çalışmada da bilinçaltımızda hepimizin parayla ilgili bir tanımı var. Bir kodu var hepimizin. Birazdan bunu bulacağız. Herkes içeriye girip kendi para kodunu görecek ve ondan sonra da onun üzerinde böyle bir çalışma yapacağız. Parayla olan aramızdaki ilişkiyi yüksek bir frekansa geçireceğiz. Çok etkili, güzel bir çalışma. Ama buraya geçmeden evvel ben şimdi birkaç tane de parayla ilgili bilinç yapısından bahsedeyim. Ay, belki de hayatımda hiç bu kadar çok para kelimesini kullanarak bir yayın yapmadım. Hep para para diyoruz ama parayı hakikaten çözelim. Yani Evet. çünkü etrafımızda herkes parayla arası düzelmiş, bolluk ferah içinde insanlar olursak emin olun birbirimize olan hoşgörümüz artacak, kıskançlıklar azalacak, değersizlik azalacak, yetersizlik azalacak. Yani toplum olarak da güzel bir denge gelecek hepimize. Bir de Ve peşinde koşmayınca sanki canım hocam yani hakikaten yoksulluğun dibinden gelen bir insan olarak dibinden bildiğiniz dibinden evsiz değildim ama yani ekmeksizdim. Oradan gelen bir insan olarak uzaktan baktığımda ki geçen gün seminerde de bunu anlattım. Uzaktan baktığımda hep böyle kendimi zengin zannetmişim galiba. Zengin gibi yaşamışım, zengin gibi düşünmüşüm. Hiç yoksul olduğumun farkında olmamışım. Ekmek yok, iyi tamam. Ne bulduksa yeriz yani, tamam. Yani o şekilde bir hayat yaşamışım. Ve şimdi baktığımda hakikaten parayla olan ilişkim hiçbir zaman paranın peşinde koşan bir insan değilim. 3 sene önce battım. Herkesin önünde eğlene eğlene iflas ettim. Dalga geçtim biliyorsunuz yani. Ya batıyoruz filan dedim yani. Hakikaten de bitirdim yani eczaneyi. Ama hep eğleniyordum. Yani orada da eğleniyordum ama böyle ne olduğunu anlamadan koşup koşup paranın geldiğini, sürekli paraların gelip dolup taştığını gören bir insanım. Yani hiç de ilgilenmiyorum ha. Hoş gelmiş, güle güle. Hoş gelmiş, güle güle. Hani neden söyledim bunu örnek olarak göstermek istiyorum kendime. Ya 3 kez de battım yani. Şu son 20 yıl içinde 3 kere de eczaneyi batırdım. Hani ama Türkiye birinciliğinde götürdüm. Yani iki zıt şeyde. Yani bir taraftan oluk oluk para akıyor, bir taraftan da batırıyorum. Hiç ilgilenmedim sevgili hocam. Parayla yani para benim hedefim değildi ama her zaman elime attığımda ne almak istiyorsam onu aldım.
Yazlık mı? En güzeline. Ev mi? En güzel. Çok ilginç yani. Hani böyle bir para ilişkim vardır. Çünkü para enerjiyi takip eder. Bunu biliyorum hocam. Aslında böyle bir kitap yazsam olacak ha. Para enerjiyi takip eder. Enerji neyse oraya koşuyor sevgili hocam. Bunu da bu yayında böyle ilk defa özel hayat bir söyleyeyim dedim. Bu da sizin için. Hiç özel hayatı çok açmam. Senin yanındayken açıyorum. Evet hocam. Şimdi yaklaşık 2 yıldır yayın yapıyoruz sizinle. Ben deneyimlemediğim, tatmadığım, idrak etmediğim bir konuyu eee, anlatmıyorum değil, anlatamıyorum. Evet. O yüzden burada konuştuğum şeylerin hepsi kendi hayatımda bizzat deneyimlediğim şeyler. Mutlaka beni tanıyanlar var, ailemi tanıyanlar var. Evet, para olarak babası rahat bir insan olmuş olabilirim ama, evine icra gelmiş, evindeki bütün eşyaları gitmiş, bir kişi ve buna da o zaman madem burada açalım, eee, babasından da para istemeyecek kadar gururlu diyebilirsiniz, kibirli diyebilirsiniz, kuyruğu dik tutmak diyebilirsiniz. Öyle bir insan Özgüveni olarak. yüksek de diyebiliriz buna. O zamanlar özgüvenimin bu kadar olduğunu belki farkında değildim ama Yaradan'la bağım kuvvetliymiş. İşte bu. Onun farkındayım. Hep içimde onunla konuştum. Çünkü şöyle bir bilinç var. Babadan para istemek. Şimdi ben babadan para isteyeceğim zaman hemen şu hesabı yaptım içimde. Biz 5 kız kardeşiz. Ben babamdan o parayı istediğim zaman babamın aynı parayı diğer kardeşlere Hmm. de veriyor olabilmesi gerekirdi. E baktım bu işi çözmeyecek. Kendim ne yapabiliyorsam e, ki güzel dönemler değildi. Ciddi bir hastalık, bir sorun, ardından gelen bir boşanma, tek başına bir çocuk büyütme, İstanbul gibi bir yerde. Çok değişik yani biz burada bunları konuşuyoruz ama bunlar deneyimlenmiş şeyler ve o yüzden gerçekten yüksek frekansa kendinizi getirdiğiniz zaman o yaradanın eli Evet. 7/24 üstümüzde. Sadece bizden onu görmemizi istiyor. Ama biz onu görmüyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşte bir canımız sıkıldığı zaman, parayla ilgili sorunumuz olduğu zaman yok babadan istemeye gidiyoruz, yok abiden istemeye, yok kardeşten. Yanlış yere müracaat ediyoruz. Süper. Direkt, direkt talebinizi Allah'ım beni gör, benim sana ihtiyacım var. Bana bunu gönder. Zaten bu türlü zorluklar bakın eğer başınıza geliyorsa, hayatınızda ne kadar zorluk ve problem varsa bu Yaradan'ın şefkat tokatı. Yaradan Hediye, istiyor ki, hediyesi. Yaradan istiyor ki kulum beni görsün. Yani benden yardım istesin, bana müracaat etsin. Ama biz bunu yapmıyoruz. İnsanlardan yardım talep ediyoruz. Ve baba kavramı çok önemli. Bakın bilinçaltı, baba demek para demek. Eğer babayla aranız kötüyse, babaya kırgınsanız, kızgınsanız, öfkeliyseniz bu direkt bilinçaltınızda paraya öfkelisiniz demektir. Çünkü baba güven demektir. Güvenin yoksa yani sırtını sağlam dayadığın o baba sağlam değilse, orayla sorun varsa sen hep bir özgüven problemi, hep bir gelecek kaygısı, endişesi, o düşük frekansta kalırsın ve zorluk yaşarsın. O yüzden şimdi ben burada birkaç şey daha, 3 şeyden daha bahsedeceğim. Bir parayla ilgili bilinç sisteminden. Şimdi burada bir bilinciniz paralı bilinç olabilir. Ne demek paralı bilinç? Her şeyi paraya göre hesap eden, paranın peşinden koşan. Para olursa olur. Mesela bir şey alacaksınız, o kadar param yok. Bakın paraya bağladınız olayı. Ama burada siz az evvel de güzel örnekte onu anlattınız. Bir şey alırken aldım
Yaradanım sen yardım et. Bir şey alındıktan, adım atıldıktan sonra o para zaten geliyor kendiliğinden. Ama siz önceden hesap yaparsanız, yok bunu alamam ben, o çok pahalı. Sistem yolunuzu kendi dilinizle, kendi duygunuzla ve düşüncenizle kapatıyorsunuz. Bu yüzden bilincinizin paralı bilinç olup olmadığına bir bakın bakalım. Her şeyi paraya ölçümlüyorsanız, para varsa huzur var, para varsa rahat var, para varsa itibar var. Bakın, eğer böyle bir düşünceniz varsa siz paralı bir bilinçle yaşıyorsunuz. Bu çok yorar, düşük frekanslıdır. Parayı ve kendinize kolay çekmek istiyorsanız hizmet bilincini kendinizde aktif edin. Ne demek bu hizmet bilinci? Önce yaptığınız, işe odaklanın. Yani bir işi yaparken mesela adım atacaksınız. Genelde şunu yapıyoruz. İşte ben bu işi yaparsam, şu kadar para kazanırım, bu kadar satarım. Bakın ilk hesap paraya dayalı oluyor. Bu paralı bilinçte kalır. Ama siz bilincinizi hizmet bilincine getirirseniz, yani şu anda ben bir işe niyet ettim, bir şey yapacağım. Eee, Önce insanlığa faydası olsun. Hizmet etmek, bakın, Yaradan'ın mülkündeyiz ve Yaradan'ın halifesi olarak yeryüzünde insanoğlu. Yani ne demek bu? Bulunduğumuz ortamı iyileştirip dönüştürmek için Yaradan'ın nefesini taşıyoruz. Ona halifelik ediyoruz. O yüzden eğer bilincinizi ilk önce yeryüzüne hizmet etmek. Ben bu yeryüzüne gelmişim. Buradan geçiyorum. İnsanlığa nasıl bir katkım var? Ne yapabilirim? Bakın bu temizlik yapmak olabilir, ütü yapmak olabilir, yemek yapmak Evet. olabilir. Bir yerde CEO olabilirsiniz, üst düzey yönetici olursunuz. Allah size çok para vermiştir, çok iyi bir şirketiniz vardır. Ama siz onu gurur ve kibirle mi, ben yaptım, benim şirketim, yani o paralı bilinçle mi yapıyorsunuz? Bu zaten çiğ durur Hı üstünüzde. hı. Yani sırıtır, insanlar onu anlar. Ama siz orada ilk önce yaptığım bir hizmet, daha sonrası para zaten onun peşinden kendiliğinden gelir. O yüzden öncelikle, yaptığınız işin faydasına odaklanarak, adım atarsanız, bu bir yerde ücretli çalışan bir, görevli de olabilirsiniz, belediyede çalışan birisi ama orada o görevde, o hizmeti verirken insanlara, Yaradan'ın mülküne Evet. bir iyilik, kolaylık, güzellik, hizmet için buradayım. Hatta onu tasavvufta biz, eee, hakikat bilinci derslerinde belki konuşmuşuzdur önceki yayınlarda. Halk içinde hak ile yaşamak diye İşte tanımlanır bu. bu. Hocam bir de devlet işinde çalışıyor. Devlet memuru olarak çalışıyor. 8 saat çalışması lazım değil mi? Sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar 8 saat. O 8 saatin işte 15 dakikasını telefonla konuşuyor. Yarım saatini dışarıda sigara içiyor. Bilmem ne yapıyor. Yani 8 saati indiriyor 3 saate, 4 saate. Bana göre bu hırsızlık Hırsızlık. bir çeşidi. Hırsızlığın bir çeşidi. Yani hırsızlık. Hani kimseye kırılmasın, gücenmesin de bir dakikayı çalmaması lazım. Yani hakkıyla çalışması lazım. Bir dakikayı. Eğer önünde bankacı atıyorum insan yok, orada biriktirdiği işi çalışması lazım. Telefonla konuşmak, geyik yapmak, dışarıda sigara iç, yok çay molası. Yani bu hakikaten buna para gelmesinin mümkünatı yok hocam. Sonra diyor ki niye benim Hı, işlerim yolunda hı. gitmiyor? Ya çalışıyorum, çalışıyorum, kazanamıyorum. Evet. Bakın siz Bereketi enerjinizi yok. bulandırırsanız bunlar zedelenecektir. Çünkü şöyle bir sistemin içindeyiz. Hani böyle 7/24 kamerayla izlendiğinizi düşünün. Yaradan tarafından gözlemleniyoruz. Her şeyimiz kayıt altında. Evren o kadar adil ki birçoğu diyor ya, diyor, ben ne yaptım, işte böyle dünya mı olur? Haksızlık bu, şöyle böyle. Bakın, evren kadar, yaradan kadar adil hiçbir şey yok. Ha, şöyle bir şey var. Yani karma
da buna eşlik ediyor. Şu anda siz bir yokluk içindeyseniz, parayla ilgili bir sorun yaşıyorsak, birazdan değineceğim onlara. Sizin geçmişinizde, atalarınızda, soyunuzda bir sorunlu enerji vardır ve onun mirası size yüklenmiştir. Ve oradaki düğümü, oradaki sorunu bulup çözmek size kalmıştır. Ama siz onu fark etmez, onu yine avam sıfatında, cahil sıfatında devam ettirirseniz bu işine çözülmeyecektir. Üçüncü boyuttaki bir bilinç. Bunu ben çok seviyorum ve farkına varmadan uyguluyordum. Ama sonradan çok güzel bir bilinç olduğunu öğrendim. Mesela parayı kullanırken, parayı verirken. Örnek veriyorum. Ben bunu mesela her şeyde yaşarım. Şu anda yine Denizli'deyim memlekette. Havaalanına giderken sabah işte veya uçak saatine göre. Denizli'desin. Sanıyorum beni görmeden döneceksin. Devam Yok, edin hocam. biraz uzun soluklu buradayım hocam. Parantez içerisinde biliyorum, o mesajı döneceğim size. Çok basit. Evimin yakını, yani çok yakın olmasa da metroyla havaalanına gidebilirim. Sabah uçağım 7'de. Şimdi bakın, bunu örnekle anlatacağım. Eğer bunu yapabilme, bu bütçeniz varsa, şimdi sabah o 7'de uçağa yetişebilmem için iki yolum var. Bir, ya metroyu kullanacağım, ya toplu taşıma olan servisi var, servisi kullanacağım veya taksiye bineceğim, gideceğim. Şimdi metroya binebilmem için en az bir saat daha erken uyanmam gerekiyor. 5'te çıkacağıma 4'te çıkmam gerekiyor. Vesaire vesaire. Şimdi Yaradan sana o imkanı verdiyse, çağırıyorum taksiyi. Taksiyi veriyorum. Çok, bakın, kaç kat üzerinde bir para ödüyorum. Ama bakın, bilinç şu. O taksicinin de benden nemalanması Evet. gerekiyor. Allah bana vermiş, ben de o Evet. taksiciye veriyorum. O da çoluğunu, çocuğunu, O da rızkını doyuracak. bakkala, O da markete, işini kasaba gidiyor. görecek. Hah, Evet. yani parayı verirken, ya şimdi niye oraya taksiyle gideyim, binerim metroya, işte şunu yaparım. Bakın, böyle bir bilinç, farklı bir bilinç, ama veriyorum, ya o da bir işini gördü. Birisine çok güzel bir anlatım var. Ben, diyor ki adamın bir tanesi, çok zengin olmuş, sormuşlar ona, nasıl zengin oldun bu kadar diye. O da demiş ki, ben Yaradan'la yarıştım demiş. Ve nasıl yani demişler. Demiş, Allah bana verdi, ben daha fazlasını başkalarına verdim. Ben daha fazlasını verince Allah bana daha fazlasını verdi. O verdi diye ben verdim. Tabii ki Allah galip geldi. Yaradan galip Çok geldi diye sevdim. anlatmış. Ama burada bakın, parayı verirken gözlü vermeyin. Yani ya gideceğim şimdi, ha bu müsrif olmak da Süper. demek değil. Bakın, gereksiz yerlere, yani bir dengeyi burada koymak gerekiyor. Ama ihtiyacınız olan, sizin işinizi görecek. Taksi örneğini özellikle verdim. Çünkü sabahleyin benim uykum, o günü geçireceğim, daha sonraki oradaki performansım, gideceğim, oradaki yapacağım işin yine Hakk'a hizmet yoluyla bir şeye dönüşecek. Orada da bu bilinçle parayı eğer kullanmayı öğrenirseniz, buna da biz hakikat bilinci diyoruz. Bakın, bu bilinçle parayı kullanmayı öğrenelim. Evet, buradan eril dişil dengesine de bir kısacık değinelim. Burada ne var? Şimdi ben burada birkaç bir şey daha söyleyeceğim ama şunu da söyleyeyim. E, eril dişil dengesinde, eğer bir kadın eril olursa, yani eril kadına dönüşürse, hırs duygusu başlıyor ve düşük frekanstan yapmalıyım, başarmalıyım, olmalı şeklinde bir enerjiye kayıyor ve frekansı düşük oluyor. Bir erkek de aynı şekilde. Erkek eğer dişil bir erkeğe döndüyse, yani eril enerjisini kaybettiyse, eril dengesi kaçtıysa, bu erkek dişil bir erkeğe
dönüşüyor ve pasif bir erkek oluyor. Sorumluluk alamıyor, adım atamıyor ve sonra da ne oluyor? Giderek başarısızlık onu izliyor ve başarısız oldukça da güveni azalıyor, özgüveni azalıyor ve parayla olan enerjisi bozuluyor. Bu yüzden eril dişil dengelerimiz çok önemli. Ve bunu yapabilmek için de bakın ne olur buraları bu işleri çözebilmeniz için ana formül yerler. Eril dişil dengenizi çözmeniz demek bilinçaltınızda anneyle ve babayla ilgili blokajlarınızı çözmeniz demek. Kadın kimliğini ve içerideki erkek kimliğini, babaya olan güven duygunuzu iyileştirdiğiniz zaman frekansınız yükselir. Frekansınız yükseldiği zaman da para size kendiliğinden gelmeye çalışır. O yüzden eğer bolluk çalışması yapmak, para çalışması yapmak istiyorsanız, parayla ilgili aranızı düzeltmek istiyorsanız, eee, önce bilinçaltında anneyi ve babayı iyileştirin. Sonra para kanalı açılıyor. Burada hemen bir kısacık olumlamalara da değinelim hocam. Mesela para olumlamaları yapılıyor. İşte ben zenginim, para bana kolaylıkla gelir. Ondan sonra veya aynısı sağlıklıyım, huzurluyum, bolluk içindeyim. Bakın olumlamalar önemli. Ama şöyle bir durumda yine örnekleyelim bunu. Bir tarla düşünün. Tarlanın içi taşlarla, böceklerle, ayrık otlarıyla dolu bir tarla var. Şimdi bu tarlaya tohum ekiyorsunuz. Olumlama yapıyorsunuz. Ben zenginim, ben bolluk içindeyim. Bakın tarla bu haldeyken o tohum toprağa düşüyor. Hemen oradaki ya bir böcek yiyor onu, ya bir taşın altında kalıyor, ya o ayrık otların içerisinde o tohum büyüyemiyor. Siz Süper bir, süper bir örnek hocam. Şimdi 100 tane, 1000 tane olumlama yapın. Tarla eğer böyle bir tarlaysa veya esmalar, zikir çekiyoruz. Çektiğiniz zikirler hepsi bir tohum gibi. Ama tarla uygun değil, düştüğü anda tohum yetişmiyor. Onu oradaki böcek yiyor. Şimdi bilinçaltımız da böyle. Sizin özellikle anneyle babayla ilgili, parayla ilgili olumsuz kayıt ve kodlarınız burada varken siz ne kadar olumlu yaparsanız yapın o yetişemeyecektir. Ama siz şimdi birazdan yapacağız o çalışmalardan bir tane. Bilinçaltınızdaki bu ayrık otlarını, taşların neler olduğunu öğrenirseniz, onları temizler, o tarlayı ilk önce bir ekime hazır hale getirirseniz, ne olur burası çok önemli. Bir tane tohum atsanız, o tohum bir de bir yetiştir. Yani öyle defalarca uzun uzun olumlamalar yapmaya, uzun uzun çalışmalar yapmanıza hiç gerek yok. O yüzden nasıl tarım yapılacağı zaman önce toprağı hazırlıyoruz, sürüyoruz, temizliyoruz, ayıklıyoruz, sonra tohumu ekiyoruz. Bizde de olmasını istediğimiz şeyler için önce bizim tarlamızda bilinçaltımız. Sizin bilinçaltınızda eğer para kazanmak zor, para kötüdür, para olan yerde huzur olmaz gibi parayla saadet olmaz. Parayla ilgili olumsuz düşünceler varsa, kodlar varsa, siz ne kadar bununla ilgili çalışma yaparsanız yapın, bu işlemeyecektir. Ve bizler özellikle yakın geçmişte Kurtuluş Savaşı'ndan henüz 100 yıl öncesinde biz Kurtuluş Savaşı'nda olan bir milletiz. Bizim dedelerimiz yokluk gördü, Evet. zorluk gördü, kıtlık gördü. O yüzden bizlerin bilincinde daha hala bunun gibi tarlamızda kıtlıkla ilgili, parayla ilgili sorunlar var. Ve biz 7 nesil birbirimize direkt duyguları aktarıyoruz. 3 nesil neredeyse aynıyız. O yüzden bu tarlalarımızın temizlenmesi gerekiyor. Şimdi
Bir tane daha bir söz var. Bugün, şöyle bir baktım, değişik bir örnek olsun diye. Çok ilginç geldi. Diyor ki, "Para dostu düşman, düşmanı dost yapar." Bakın Oo, atasözlerimizi görüyor musunuz? çok Bunun fena. gibi şeyler. Şimdi o zaman parayı istemiyor içerisi. Bu yüzden şimdi yapılacak şey şu: İlk adım, lütfen her biriniz ilk önce bir bilinçaltımızın analiz edilmesi gerektiğinin farkında olalım. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Nasıl kan tahlili yaptırıyoruz? Kan değerlerimizde ne eksik ne fazla biliyoruz. Bir bilinçaltı analizi. Benim hayatımdaki zorluklar nereden kaynaklanıyor? Bilinçaltımda benim neler var? Ben böyle yaşıyorum ama rastgele yaşıyorum. O bilinçaltı programlar yönetiyor beni. O yüzden artık çağımız bilinçaltı farkındalığının çok iyi anlaşılması gereken bir dönem. Bilinçaltınızı yönetmeye ve hatta onu özellikle programlamayı öğrenirseniz, program yüklemeyi, o zaman hayatınıza kolaylıkla her şeyi çekersiniz.